Bein Sports ekranlarına hoş geldiniz. Beşiktaş'ın Avusturya kampındayız ve bugün özel yayınla karşınızdayız. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü, İngiliz oyuncu Tammy Abraham, Türkiye'deki, televizyondaki ilk röportajını Bein Sports ekranlarına verecek. Öncelikle Tammy, çok teşekkür ederiz Beşiktaş'a ve sana bu röportaj teklifimizi kabul ettiğin için. Thank you. Thank you. And also we thank you Beşiktaş to accept this. Thank you. Öncelikle hoş geldin. Ülkemize ve Beşiktaş'a. Şimdi Avusturya kampındasın. 5 gün oldu Avusturya kampına geleli. Bu süreç nasıl geçiyor? Burada geçirdiğin ilk 5 günü nasıl özetlersin? Neler söylersin? Welcome Beşiktaş, and now is the fifth day more or less in the camp, pre-season camp, and what do you want to say about these 5 days and how you feel about the team and generally? The 5 days has been for me amazing. I never knew what to expect. Of course, watching Besiktas from afar, over the years on TV, it's so surreal, so special. Finally being here, wearing the kits, seeing the fans, and training with my teammates. It's been amazing so far. We want to do well as a team, and I'm sure, with the new players coming in like myself and other players coming, we want to show the fans that, we want to take this club back to where they belong, and that's winning games and winning trophies. So it's been an amazing 5 days, and we just have to continue like this. Harika bir 5 gün oldu. Mükemmel geçiyor şu anki kamp ortamı. Zaten televizyondan ben Beşiktaş'ı yıllar boyu izliyordum. Uzaktan izliyordum ve az çok nelerle karşılaşacağımı biliyordum. Burada nelerin bekleyeceğini. Gerçekten de çok gerçek dışı ve harika, inanılmaz süre diyebilirim. Çünkü buradayım. Takım arkadaşlarıma çok iyi vakit geçiriyoruz. Antrenmanlar çok iyi gidiyor ve taraftarın burada bize olan desteği, sürekli burada olmaları gerçekten harika hissettiriyor bana. Benim gibi gelen diğer yeni oyuncularla beraber biz bu sene taraftarımızın da desteğiyle başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu süreci de çok iyi çalışarak geçireceğiz. Tammy, dünya çapında bir oyuncusun ve basında adın çıktığı andan sonra 2 gün sonra İstanbul'da buldun kendini ve transfer süreci hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bu süreci nasıl açıklarsın bize? Başkan Serdal Adalı bizzat transferinle ilgilenen isimlerden bir tanesi. Çok hızlı bir şekilde transferin gerçekleşti. Transfer süreci için neler söylersin? Başkan dışında verdiğin kulüp röportajında Solskjaer'le de görüştüğünü söyledin. So you're a experienced player, a famous worldwide, and how they started this process with Beşiktaş, and once all of a sudden everybody saw that you are like people are talking Tammy to Beşiktaş, and like 2 days maybe you were in Istanbul. Can you explain us a bit about this journey, this process, like 2-3 days, and also Serdal Adalı, Mr. Serdal Adalı, president, or he was involved so much in your signing, and what do you want to say about it? And also we know that in Club TV television you said that also you spoke with Ule or coach, so can you explain us generally about the process? I think when I was on holiday in the summer, and I was in Bodrum, I said it right? Bodrum. And I remember I saw some fans who said, come to Besiktas, come to Besiktas. And at first I laughed about it. I've been to Turkey a few times, and I've seen how beautiful it is. I've been to Istanbul also. So I knew it was a beautiful place, and when I heard, they wanted me, it wasn't a hard decision. I think I spoke to my wife and my family, my parents and my friends, and they told me so many good things, because my friends are crazy football fans. They watch football all around the world. So they told me so many good things, and I thought this was the perfect time in my life, in my career, to come and experience Turkey and Istanbul and a great team like Besiktas. So it was an easy decision. I'm so happy I made it. It's been amazing so far. Now I just have to show the fans and show everyone what I'm truly made of. And also, I spoke to, of course, the coach Ole, and a few players who have been here like Dele Alli, Batshuayi, and they all spoke very highly of Besiktas and Istanbul, and so I said,
like I said, it was an easy decision. I'm very happy I'm here and I'm so ready to start. Tatilde Bodrum'daydım ben bu yaz ve orada bazı Beşiktaş taraftarları bana işte bu bildiğiniz klasik Come to Beşiktaş, yani Beşiktaş'a gel diye seslendiklerinde tabii ki gülümsemiştim onlara. Öyle birkaç anım var. İstanbul'da geldim zaten. Türkiye'ye birkaç kez gelmiştim. Çok harika bir ülke. İstanbul çok güzel bir şehir. Zaten bunu biliyordum. Ve Beşiktaş'tan bana teklif geldiğinde aslında karar vermem çok da zor olmadı. Kolay bir karardı. Çünkü ailem, eşim, arkadaşlarım, ki benim arkadaşlarım çok çılgın futbol taraftarlarıdır. Hepsi futbolu çok sever ve hepsi bana çok güzel şeyler söyledi. Ve bu anlamda da Beşiktaş'a gelmenin doğru zaman olduğunu, zamanlamasının çok doğru olduğunu düşündürttü bana. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir takım, tecrübemi bu büyük takıma yansıtmayı ben de istedim ve dediğim gibi herkesle konuştuktan sonra düşündükten sonra çok da zor olmadı benim için. Çok kısa sürede Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Şimdi de bunların karşılığını verme, kendimi daha çok yine kanıtlama zamanı. Evet, hocamızla konuştum, Ulay'la konuştum. Beşiktaş'la ilgili fikir almak için önceden de bildiğim Delali, Başşuay gibi arkadaşlarımla konuştum. Onlar da Beşiktaş'la ilgili çok güzel şeyler söylediler, ülkeyle ilgili övdüler. Ben de bu karar alırken hiç zorlanmadım diyebilirim. İstanbul'a geldin. Coşkuyla havaalanında karşıladın ki açıklaman da var. Eğer güvenlikleri olmasaydı taraftarlarla birlikte güvenliğe geçer, onlarla birlikte sevinirdim demiştin. Bu bir fragmandı. Taraftarlar seni havaalanında karşıladı. Tabii stadyumdaki ilk karşılaşman da daha farklı olacaktır tezahüratlar eşliğinde ama o havaalanında geldiğinde taraftarların o coşkusunu gördüğünde neler hissettin? Doğru yerdeyim dedim mi? So, question about the fans, then they were in the airport to greet you, to meet you, and then you said that if there weren't security officers that you could go there and then chant with them and then enjoy the time with them. So I want to ask you, so we will also in the first game in Tüpraş Arena, Beşiktaş Stadium, so it will be like atmosphere, crazy atmosphere, so you are looking forward to it also, we know that. So what I want to ask is that what do you want to say about the passion of the fans, like this first time, what did you feel there? How do I explain this in words? For me, I'm a very passionate person. You know, wherever I am, I'm more than a footballer. I'm also a supporter. So I feel them. The welcome was amazing. I cannot find many words to describe the feeling, but you know, I could feel it inside. It's a feeling that you feel inside, and it's a special one. So, like he said, I wanted to, you know, to jump with them, to celebrate with them. I'm sure we'll have many times this season where we can do this, but no, it's so special. And for a player, a new player arriving, you know, it means the world to me. So I have to give them my word also. Ya nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Hangi kelimeleri kullanacağım bilmiyorum. Ben tutkulu bir insanım karakter gereği zaten. Futbolcuyum, evet. Futbolcudan çok taraftar olduğumu da söyleyebilirim. Futbola tutkuyla bağlıyım. Ve harika bir karşılamaydı. İnanılmaz bir karşılamaydı. Kelimeler de yetmez aslında, dediğim gibi. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. İçimde ama o hissi, onu hissettim. Oradaki o tutkuyu. Dediğim gibi ben de onların arasına böyle atlayıp onlarla tezahüratlar yapmak istedim. Umarım bu sene bunu çok fazla yapacağız, taraftarlarımıza bu kutlamaları. Şunu söyleyebilirim, yani benim için çok özel bir hissi oradaki o kutlama. Yeri çok ayrı benim için. Bunun yeni bir oyuncu olarak, buraya gelen bir oyuncu olarak bu kutlamanı görmek benim için çok özel ve harika. Saha içine geçmek istiyorum artık. Premier Lig'de üst düzey bir futbol vardı. Serie A'da üst düzey bir futbol oynadın. Şimdi Süper Lig'e geleceksin. Sertliği ve temposu için neler duydun? Nasıl bir meydan okuma seni bekliyor? So in Premier League, top class, Serie A, top class competition. So you play at their high level. Now you are in Turkish football, Super League, and the tempo of the game and physical fight in the game. Let's say stamina, endurance, and everything. So what do you want to say about? What did you hear about Turkish football's physicality in terms of the physical challenge, and what kind of challenge is waiting for you? I've seen a few games. I think I've watched a few of them in the Champions League, Europa League also. I've seen it's a tough battle. It's a fight. The fans are very passionate. The players are passionate, and this is what I love because
I'm also so passionate and I like to feel the game. So for me, this is, I think, the perfect place to be. I've come to a massive club. I've come to a place where the fans I've heard are the best in the world. So I'm so ready. I'm so excited. You know, and I have to, you know, be ready, get myself ready, also get myself in shape, and let's have a great season. Türk takımlarının maçlarını izledim. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde maçlarını izledim. Üst düzey bir savaş var. Çok savaşan takımlar ve taraftar çok tutkulu. Ben de bunu seviyorum. Zaten ben de tutkulu bir oyuncuyum. Böyle olduğu için bana göre bu anlamda da oyunun böyle oynandığı yerde oyunu hissetme anlamında ben de bunu sevdim, bunu seviyorum ve Beşiktaş gibi çok devasa, çok büyük bir takıma geldim ve en iyi şekilde zaten bu dünyanın en iyi taraftarın önünde de ben de bunu biliyorum zaten taraftarın ne kadar iyi olduğunu. Bu göstermek isteyeceğim, göstereceğim bu savaşı. Şu anki en büyük odağım hazır olmak, fit olmak, sezona en iyi şekilde başlamak. Ole Gunnar Solskjaer'le transfer sürecinde görüştüğünü söyledin. Ama tabii ki kampa geldikten sonra da sohbet etmişsinizdir ve sana nasıl bir rol çizdi? Oyunda nasıl bir rolde, seni nasıl bir kimlikte göreceğiz bu sezon Beşiktaş'ta? Spoke with Ule before you come, but also you are here now and then you are talking with him every day, each day. So what kind of role he wants to give you in his game plan? So what kind of game character he is planning to give you? Did you speak with him about these tactical things? He's a coach and a person I knew from before. I played against him a few times. I won a few times also. But no, of course, you know, him obviously being a striker in his career, he understands, you know, the right places to be. You know, strikers obviously up and down, score chances, miss chances. So he's all about fulfilling me with confidence. He understands, you know, as a striker, there's going to be tough times and there's going to be great times. So we're just going to work all season, you know, in training and off the pitch, you know, speak all the time. So for me, this is very good, you know, that I have a coach who also played in the same position. So would understand the good and bad things about, you know, football and being a striker. Kendisi önceden de tanıdığım bir isim. Ona karşı oynamıştım. Onun çalıştığı takımlara karşı oynamıştım. Galibiyetler de aldım onun çalıştığı takımlara karşı. Kendisi bir hücum oyuncusu zaten biliyorsunuz. Ve bu anlamda da hücum oyuncuların ne düşündüğünü iyi biliyor. Onları anlıyor. Ve hücum oyuncuları, forvetler, santraforlar gol kaçırır, gol atar, iniş çıkışları olur. Futbol her zaman iniş çıkışta olur gerçekten. Ve bunu da bilen bir hoca olması anlamında ben şanslı hissediyorum. Onunla beraber çok çalışacağız. Hocamıza hem saha içinde hem saha dışında ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi kendisi çok iyi bir forvetti. Bu yüzden de şanslı hissediyorum. Çünkü gol kaçırırsınız, gol atarsınız, iyi günleriniz olur, kötü günleriniz olur. Bunu bir forvet oyuncusunun o düşünce yapısını anlayacağı için de şanslı hissediyorum. Bir şey sormak istiyorum. Ole Gunnar Solskjaer senin de dediğin gibi üst düzey bir forvet oyuncusuydu ki ve Manchester United'ın efsane isimlerinden bir tanesiydi. Şimdi teknik direktörün olacak. Sen kendi oyun anlamında özelliklerine baktığında zayıf ve güçlü yönlerini nasıl anlamlandırırsın ve Ole Gunnar Solskjaer'le neler değişir oyun figürlerinde? Ule was a high class, top class striker and a master striker, and now you are here in Beşiktaş and then you are also a striker. So we want to ask you like what. Can you tell us like the negative sides and positive sides of yours? What you like, what you think you are good, and with Ule, who was a very legendary striker, what do you think he will change or improve in you? You know, as a player, you don't think you're perfect. I have a lot of strengths and I also have some weaknesses. But for me, it's all about, you know, confidence. As a striker, the most thing you need is the confidence, and that's what Ole will try and provide. You know, give the confidence, explain it's okay to miss, of course, but you know, always be ready. He spoke to me after training today. He said, you can make 100 runs and not get the ball 99 times, but that one time could be your time to score. So, as a striker, you always have to be patient, and that's one thing we'll work on. You know, because as a player like myself, I'm a fast player, you know, so I'll make a lot of runs, a lot of movements,
And it's all about staying focused. There's so many times you want to get the ball and you want to get the ball. It's going to be frustrating, you know, playing against teams who are very low and compact. It's going to be frustrating, but you might get that one chance and you have to be always ready. So this is one thing we would certainly work on. Tabii ki mükemmel bir oyuncu değilim. Her oyuncu gibi benim de çok fazla artım, çok fazla eksim var. Bu normal zaten futbolda. Ama ben hocamızın bana katacağı önemli şeyin özgüven olacağını düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim kendisi de bir forvet oyuncusuydu ve gol kaçırdığım zaman da bunun normal olduğunu, bana özgüven vereceğini biliyorum. Bu anlamda çok iyi olacağını biliyorum. Bugün hatta idmandan sonra kendisiyle konuştuğumuzda bana şöyle bir cümle kullandı. Evet, 100 tane koşu atarsın defans arkasına, 99'un topu alamazsın ama bir tanesine topu aldığın zaman orada işini bitirmen gerekiyor. Ve bu anlamda da sabırlı olmamız, sürekli çok koşmamı söylüyor. Golü her zaman atamayacağımı ama her zaman hazır olup bu işte bahsettiğimiz 100 toptan 99'u gelmez ama bir tanesi geldiğinde bunu değerlendirmem gerektiğini söylüyor. Ben zaten koşan bir oyuncuyum, hızlı bir oyuncuyum, hareketli bir oyuncuyum. Bu anlamda da bu şekilde oynamayı seven bir oyuncuyum. Kendisi zaten bunu bana söyledi. Forvet olarak da bazen çok geride savunma yapan, blokları bir şekilde kompakt olan takımlara karşı da oynamak bazen zor olabiliyor forvet olarak. Bu anlamda dediğim şey, bir fırsat yakalayıp onu değerlendirmek en önemlisi. Hep hazır olmak, hep konsantre ve sabırlı olmak gerekiyor. Bu anlamda bana iyi geleceğini biliyorum hocamın. Takımda beklentilerin büyük olduğu isimlerden bir tanesisin ama çok önemli performans gösteren oyuncular da var. Rafa Silva, Gedson Fernandes ve dün itibariyle artık takıma yeni bir arkadaşın katılacak, Orkun Kökçü. Bu bahsettiğim 3 oyuncuda skor katkısı ve forveti oynatma özelliklerine sahip oyuncular. Aranızdaki uyumun nasıl olacağını düşünüyorsun ki o bağlantı noktasındaki en önemli oyuncu olacaksın? So there are many big expectations for you, but also we have other players. We have Rafa Silva and we have Gedson, so offensive players. And it's now official, let's say half official, but Orkun is joining us, so we can say that he will be your teammate. So the harmony between Rafa, you, Orkun, Gedson, and other attackers. So what kind of harmony you are expecting? Because we can see that you can be this connection player between all of them. So what do you want to say about it? I think as a team, as players, as good players, as a good team, it's all about finding the connection, finding the chemistry. I think, you know, you could see a little bit in training after these 4 or 5 days I've been here, the chemistry is coming along, and you know, you expect, you know, even in ourselves, we expect the top players to always, you know, try and perform, try and help the young kids, try and help the people with less confidence. And, you know, we're going to work on in training every day, you know, try and build that feeling. And, you know, for me, playing with a player like Rafa and Gedson, and if Noah Okafor comes also, you know, it's always nice to know your players from training. So when you get into a game, you're ready, and you know they're very talented players. I heard a lot about Rafa before I arrived, and you know, seeing him in person, he's technically one of the best players I've ever seen, and he's a person who loves to assist, and I'm a person who loves to score. So hopefully we can do many of this season. Evet, önemli olan zaten takımın kimyası ve takımdaki bağ. İyi oyuncular olarak hepimizin bu kimyayı ve takımdaki bu bağı, birlikteliği sağlamamız gerekiyor. 4-5 gün oldu buraya geleli ve bu kimyanın, bu bağın iyi olduğunu söyleyebilirim. Biz tecrübeli oyuncular, bazı yaşı biraz daha yüksek oyuncular, genç oyunculara özgüven vermeli. Orada takımındaki o arkadaşlığı, bağı arttırmalıyız. Her gün beraberiz zaten, her gün de bunu hissederek arttırmalıyız. Burada idmanlarımızda, antrenmanlarımızda. Evet, Rafa, Gedson, Orkun, onlar bence de çok iyi oyuncular ama tanımam gerekiyor hepsini. Onlarla beraber idman yapa yapa birbirimizi tanıyacağız, antrenman yapacağız ki maçta bizim için çok kolay olacak. Daha beraber oynamak daha kolay olacak. Rafa Silva, buraya gelmeden önce ismini duydum. Çok yetenekli bir oyuncu. Kendisini zaten biliyorum. Kendisiyle ilgili çok şey duydum diyeyim. İsmini duydum biraz yanlış oluyor. Kendisiyle ilgili çok şey duydum. Çok yetenekli bir oyuncu. Teknik olarak beraber oynadığım belki de en iyi oyunculardan biri Rafa. Şöyle bir durum var. Kendisi asist yapmayı çok seviyor. Ben gol atmayı çok seviyorum. Umarım bu sene çok fazla böyle gol atacağız onunla beraber. Temi, Türkiye futbol oynayacağın 3. ülke olacak ve oynadığın liglerdeki ilk sezonunda 25 gol barajını aştın.
Ve bu istatistik aslında Osimhen, Immobile ile birlikte ilk 3'te yer aldığım bir istatistik. Türkiye'ye de böyle bir sansasyonel bir giriş yapmayı hedefliyor musun? So it will be third country in your career, Turkey will be third country, and then you said you can prove actually that the first years in your career always you scored more than 25 goals. So that is a kind of a limit, a barrier that you overpass. So and then before the injury you got in Italy, in terms of the goal expectations per game, and then you were in first third with Osimhen and Ciro Immobile. So that we can see it creates big expectations. So we can see that, let's say, perfect beginning, good beginning in Beşiktaş also this season. Yeah, of course, I'm a player who believes in myself a lot, and I want to provide and show everyone, my abilities, my qualities. And, for me, I'm happy as long as I help my team to win the game. If that's goals, assists, or even defending, I'm happy as long as we win the game. And for me, I'm here to win, and I want to show the fans that I'm here to win. So I'll do everything I can to help my team win. And if that's competing to get the top goal scorer in the Turkish league, I will do everything I can to fight for this. But I'm here to help my team as much as possible and to help the fans, and let's hopefully lift the trophy at the end of the season. Ben kendime inanıyorum. Kendime güvenim tam, kaliteli bir oyuncu olduğumu biliyorum ama benim için önemli olan her zaman takımın galip gelmesi, kazanmak için buradayım ben. Takımın kazanması için gol, asist, hatta defans her şeyi yapacağım, yapmakta zorundayım. Dediğim gibi önemli olan burada %100'üm her şeyi verip kazanmayı sağlamak, takımın kazanması için, taraftarlarımız için takıma yardımcı olmak. Tabii kazanmak için gol kralı olmam gerekiyorsa onun için de savaşacağım. Tabii ki takıma yardımcı olmak için, olabildiğin her şeyi yapmak için savaşacağım ki sezon sonunda kupaları kazanalım. Les Ferdinand, Pascal Louma, Dembaba, Mario Gomez. Bu isimler Beşiktaş taraftarının ve Beşiktaş tarihinde önemli yer ettiler ve senden de böyle bir beklenti var. Gelir gelmez sahaya çıkmadan bu beklentiyi oluşturdun. Beşiktaş'ta bir efsane olacağına inanıyor musun? So these names that he mentions, Mario Gomez, Pascal Nouma, Dembaba, and all these players, Les Ferdinand, so they were kind of legends in Beşiktaş and the fans adore them. So what do you think about this, and you think that you can create such effect, impression on Beşiktaş fans? I'm a player who's confident in myself, so I'm just gonna do my thing, and I'll let the fans decide if I'm a legend or not. But I'm going to show everything I can. I'll give everything I can to make this team and club great again, to win trophies as they used to. So as long as I give my all, I'm happy. Ben özgüvenli bir oyuncuyum. Önemli olan işimi en iyi şekilde yapıp %100'ümü vermek. Efsane olup olmayacağıma taraftarlar karar verir. Ama ben emin olduğum bir şey varsa benim, bu da %100'ümü verip elimden gelen her şeyi yapmak ve takımıma kupalar kazandırmak için savaşmak, çalışmak, elimden geleni yapmak. Peki Temi, senin için önemli olan gol atmak mı? Tabii ki takımının galibiyet alması çok önemli bir unsur, ama bu galibiyette gol atarak mı ya da katkı yaparak mı daha efsane olmak istiyorsun? Yoksa çocuklarda Temi Abraham formalı görmek mi seni daha çok mutlu eder? Böyle anılmak mı daha çok mutlu eder? Evet, takıma katkı yapıp ama ayrıyetten de çocukların o rüyasını gerçekleştiren Temi olmak mı seni mutlu eder? So what do you think is let's say, not more important but more let's say effective for score goals or contribute to team, or to be a legend in Beşiktaş with many kids, that children have their Temi Abraham jerseys on them, like in the streets. So okay, scoring goals are important, contribution is important at the pitch, but actually the question is what kind of impact you want to put on the people, like the fans, the kids actually with their jersey, and then you think is much more important than also scoring many goals? Of course. For me, it's I like to put a smile on people's face. I like to walk around with a smile on my face. Most times you will always see me happy. I like to interact with the fans. I like to interact with the crowd. So this is my type of character. I'm sure you will learn as time goes on. But
for me, the most important thing is, to be happy in life. And, as players, we make a lot of fans happy. So, I like to interact and to have fun with them, if that's to go out to eat with them or, spend time with them, sign jerseys. This is the kind of person I am. So, most importantly, in this life is to be happy. Tabii ki çok önemli insanlarla etkileşim halinde olmak, onların yüzüne gülümseme kondurmak, onları gülümsetmek. Ben zaten çok mutlu bir insanım. Sürekli gülümseyen bir insanım ve insanlarla, taraftarlarla, çocuklarla etkileşim halinde olmak benim için çok önemli. Ben biraz da tanıyacaksınız, karakterimi zaten göreceksiniz zamanla. Sürekli mutlu olmayı seven, mutlu olmaya çalışan, sürekli gülümseyen insanlara pozitif enerji veren biriyim. Ve taraftarlarla da, çocuklarla da bu şekilde etkileşim halinde olmak, örneğin dışarıda onlara forma imzalamak, onlarla fotoğraf çektirmek, onlarla bir şekilde iletişimde olmak, temasta olmak benim için çok önemli. Çünkü bu beni mutlu eden bir şey. Onları da futbolcu olarak taraftarları da bizim mutlu etme gibi aslında bir görevimiz var diyebilirim. Efsanelerden gittik. Tanıtım filminde Atiba ve Pascal Nouma vardı. İkisi de Beşiktaş tarihinde çok önemli yerler edindiler. Sana Beşiktaş'la ilgili neler söylediler? Bunlar çok önemli dedikleri unsurlar nelerdi? Neler söyleyebilirsin? So we talked about the legends, also the video that we made, presentation video in Ayasofya and in Perapalas. There, Atiba was there, Pascal Nouma was there, and then you had connection with them, you talk communication with them, you talk with them, and then what did they say to you? Like what kind of advices did they give to you? Like, this is important, you should do this, and so what do you want to say about it? Yeah, they gave me great advice. I loved speaking with them. They made me feel, very welcome when I was a little bit nervous. They just said, listen, be yourself. The fans will love you for you. Just do everything you've been doing your whole life since you was a kid. And, that's fighting, being hungry. It never came to me easy. I had to fight to where I am today. So, just be yourself and show the fans how much passion and love you have for the game. And I'm sure they will love you. So this was great advice for me. And, as someone who also used to be a striker with Pascal, he told me, there's going to be good times, there's going to be bad times. But, the good times always overweigh the bad times. So use the bad times to motivate yourself to do better. And don't be as crazy as me, he said. But, have fun, enjoy yourself. So this was amazing. Çok iyi tavsiyelerde bulundular bana ikisi de. Kendim biraz da gergin hissettiğim bir dönemde gelmişim tabii yeni geldiğim için. O gerginliği de üzerinden aldılar biraz. Beni karşılamaları çok iyiydi. Bana şunu söylediler. Ne olursa olsun kendin ol. Bildiğin işi yap. Şimdiye kadar ne yaptıysan aynısını yap. Taraftarlar seni sevecek. Çünkü ben de zaten kariyerime çok kolay gelmedim. Bugünlere kolay gelmedim. Savaşan bir insanım zaten. Yapı gereği, karakterim gereği savaşan biriyim. Ve onların da bana söylediği kendin ol. Tutkunu göster. Tutkunu gördükleri zaman taraftarlar zaten seni sevecekler oldu. Pascal kendisi de bir forvet zaten biliyorsunuz. Onun bana söylediği bir şey daha vardı. İnişler çıkışlar olacak futbolda. Bu normaldir. Kötü zamanları, iyi zamana illaki gelecek ve gelecek iyi zamanlar için geçirdiğin kötü zamanları bir motivasyon olarak kullan. Yani kötü zamanlarında motive ol tarzı bir cümle kullandı ve benim kadar çılgın, benim kadar deli olma diye de bir tavsiyede bulundu bana Pascal. Çok güzel bir tanıtım filmi yapıldı ki bu aslında dünya çapında da ses getirdi. Senin transferin inanılmaz bir şekilde tanıtıldı. Sanki bir kısa film tadında John Wick karakterini canlandırdın. Tanıtım filminde seni en çok zorlayan sahne neydi? Ya da en çok heyecanlandıran sahne neydi? So your presentation video, it was like kind of worldwide. Everybody saw it, everybody watched it. It was kind of a short movie with the script, with the scenario. Like Johnny Wick concept. So, and it was very good. Everybody liked so much. So what was the most difficult part? And then what was the easiest part for you? What was the most difficult part and what was the part that excited you most exciting part for you? The difficult part was the time we began. It was very late. I think it was 2 a.m. Oh, yeah. 2 a.m. But, we went the whole morning, so it was very challenging, but it was amazing. And I'm not sure the people who recorded and did the edits, if they slept, because a few hours later after I woke up, I saw they posted it, which was amazing.
and I was with my friends and my family, so we kind of all watched it together, and wow, what a video it turned out to be. So I'm sure a lot of people have seen it. A lot of my friends have sent it to me, said this is amazing. So give credit to the filming directors and everyone who participated, but it was exciting to watch also. Yani zor olarak şundan bahsedebilirim. Evet, sabaha karşı 2'de biz başladık bunu çekmeye ve bütün gece çekimler sürdü. Bayağı zordu. Aslında şu da var. Eve geldim ben. O gün birkaç saat uyuduktan sonra baktım video aslında çok kısa bir süre içerisinde editlenip yayınlanmıştı ertesi günü. Bu anlamda da oradaki insanlar muhtemelen hiç uyumadan videoyu editlemekle uğraştılar bütün gün boyunca. Ve heyecanlı kısım için şunu söyleyebilirim. İlk izlediğim an arkadaşlarımla, ailemle beraber izlediğimde gerçekten çok beğendim. Çok müthiş bir video olmuştu. Herkes beni aradı, arkadaşlarım videoyu bana gönderdi. Herkes tarafından beğenildi. Tekrardan oradaki o bütün yönetmene, görüntü yönetmenine, kulüpteki çalışanlara, yani o video için emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir iş ortaya çıkardılar. Tekrar saha içine dönmek istiyorum. Beşiktaş'la şampiyonluk hedefin tabii ki vardır ama bir de milli takım süreci var. Dünya Kupası önümüzdeki sezon sonunda artık Dünya Kupası oynanacak ve milli takım hedefin için neler söylersin? Of course, we know that your objectives, your targets, like in Beşiktaş, to be champion, to get cups. But also you have a national team. So when a World Cup 2026, so next summer. So what do you want to say about it? What is your targets in terms of? For me, it's you know, as you said, I want to win here. I want to do as best as I can. But for me, it's just about focusing on my football and improving as a player day in, day out, and trying to help my team improve also. So as long as I focus and do the right things in my game, I think, you know, God will handle the rest. So my focus is just to have the best season I can possible, and you know, if I get selected for the England team, it would be amazing. I just have to do myself proud and do everyone proud. Benim şu an yapmam gereken şeye odaklanmak, en iyisini yapmaya çalışmak, her gün takıma yardımcı olmaya çalışmak, her gün çalışmak, antrenman yapmak, Beşiktaş'a odaklanmak ve doğru bir şekilde çalışmak, iyi bir sezon geçirmek. Zaten bunu yaptığım zaman Tanrı en doğrusuna karar verir. O bana en doğrusunu verir. Ve bu anlamda da tabii ki iyi bir sezon geçirdikten sonra İngiltere milli takımına seçilirsem bu beni çok gururlandırır. Ailem herkesi gururlandırır. Ben de bunun için şu an süreci olabildiğince en iyi sezonu geçirmek için burada elimden geleni yapmak en büyük odak noktam. Gerisi de eğer çok iyi sezon geçirsem gelir. Son iki soru artık. İdol olarak gördüğün bir oyuncu var mı? Seninle ilgili çıkan bir haber vardı. Chelsea altyapısında oynarken baban sana maçları izletmiyor diye bir haber vardı ama bu antrenmanlara odaklanman için yaptığı bir şeymiş babanın. Bu haber doğru mu? Doğruysa nasıl değerlendiriyorsun bunu? Two questions. First question is that did you have any role model when you were a kid, a player that like the best one? So the first question. Second question, I don't know if it is true. I saw in the news that your father didn't let you watch games when you were in Chelsea Academy, so that you could focus on football more, like your trainings more. If you watch the game, maybe you could lose your focus from your own work, own training. So is it true? Like something happened like this? My role model when I was growing up, my whole family were Arsenal supporters, so I watched a lot of Thierry Henry. I wanted to be like him. I wanted to be a striker because of him. So he was my biggest role model growing up. No, I wouldn't say it's 100% true. But you know, he really pushed me and my brother to the limit, to the max. As a young kid, you think he's punishing you, but when you grow up, you realize that, you know, it was all a lesson. It was all for the best. It's all because he cared. So, you know, also my mom, they pushed us, me and my brother and my sister, to be the best in whatever we put our heads to. So I worked every day, and, you know, thank God I'm here today, and, you know, and hopefully many more years in my career. Ben şimdi büyük bir Arsenal taraftarıyım. Ailem, hepimiz Arsenal taraftarıyız ve Thierry Henry'yi izleyerek büyüdüm ve golcü olmak mı
sağlayan şey, istememi sağlayan şey Henry'di. Onu gerçekten rol model olarak gördüm. Bir forvet olarak büyük bir rol modelli benim için. %100 doğru değil bu bahsettiğiniz durum babamla ilgili olan. Tabii ki kendisi bizi sürekli çalışmamız konusunda motive ediyordu. Bizim limitlerimizi, sınırlarımızı zorlamamız için bizi sürekli itiyordu diyebilirim. Belki o yaşlarda bize biraz bu ceza gibi geliyor olabilir ama sonra anlıyoruz ki babam ve annem bizim için her zaman en iyisi olanı, en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Sadece benim için değil, bizi önemsedikleri için kendi abimi, kız kardeşim, beni sürekli yaptığımız her neyse o konuda sürekli aşırı derecede belki de zorluyorlardı, disipline ediyorlardı. Bu da bizim için iyi bir durumdu. Şükür şu an buradayım, kariyerim burasındayım ve umarım daha uzun yıllar olacak kariyerimde. Değil mi? Artık seninle ilgili son sorum olsun. Sen nasıl birisin? Seni nasıl tanıyacak Beşiktaş taraftarı? Biz sosyal medyadan gördüğümüzde çok eğlenceli birisin. Mason Mount'la dans videom vardı. Bu yeteneğini de gördük ama Temi Abraham neleri sever? Temi Abraham hangi dizileri sever? Top dizin hangisi ve hangi tür müzikleri sever? So last question, that what kind of character are you in? Like what kind of person Temi is? So in social media we can see that you're a funny guy. You are like, we saw your dance video with Mason Mount, that you have talent also in dancing. So I want to ask you about your character and what is your favorite TV show, TV series, or your favorite musics? So we can talk about a bit like a personal side of Temi Abraham. We can get a bit information. I think over the time you will see. Like I said before, I like to be happy. I like to have fun. I like for my friends and teammates to have fun, enjoy. You know, because football, it's not a long career. It's a short career. So enjoy it as much as possible while you're at the top level. Be the best person you can be. With the fans, have so much fun with them. Enjoy. They don't get to see you every day, so the time they see you, spend time with them, have fun. Put a smile on everyone's face. And my favorite TV show in history would probably have to be Prison Break. This one was a good one. But I have many more to tell you guys to watch. But yeah, this is probably my favorite. But the kind of person I am is I like to have fun and enjoy myself. Zamanla göreceksiniz zaten. Az çok beni tanıyacaksınız. Ben mutlu bir insanım, söylediğim gibi. Ben mutlu olmayı seçen bir insanım. Eğlenen bir insanım, eğlenceli bir insanım. Arkadaşlarımla, takım arkadaşlarımla sürekli eğlenip mutlu olmayı seven biriyim. Zaten futbolda şöyle baktığınız zaman çok da uzun soluklu bir kariyer yok futbolda. Sahip olmuyorsunuz. Kısa bir kariyer. 15-20 yıl maksimum ve bu anlamda da en iyi versiyonumu, olduğum en iyi kişiyi yansıtmak istiyorum. Taraftarlarla temasta olmak istiyorum, dediğim gibi onlarla bizi futbolcular, taraftarlar her gün görmüyorlar. Çok fazla görmüyorlar ve gördükleri zaman da onların yüzüne bir gülümseme koymak, onları güldürmek, onları mutlu etmek, onları sevindirmek benim için çok önemli. Yani karakter olarak ben mutlu olan bir insan olduğumu söyleyebilirim. TV dizisi olarak da yani tüm zamanların bana göre en iyisi, benim favorim Prison Break diyebilirim. Çok var söyleyeceğim, çok fazla dizi izliyorum ama evet, Prison Break benim için en favori, en iyi dizi. Bu diziyi bilerek sordum ki bununla ilgili bir duyum aldım. Benim de en sevdiğim dizi olduğu için ortak bir noktamız olduğundan dolayı bunu sormak istedim sana. I wanted to ask you this question because I knew that Prison Break was your favorite, so also mine. I also like too much. We have this common point together, so I wanted to ask you this question. Bizim sana çok küçük bir hediyemiz var. Bizim geleneklerimize göre çocuğu olacak ailelere hediye verilir. Ve senin de ikinci çocuğun olacak. Umarım sağlıklı dünyaya gelir. Biz sana ufak bir hediye vermek istiyoruz ve belki de ilk aldığın hediye de bu olur Türkiye'den gelen. Şöyle hediyeyi vermek istiyoruz. Şöyle. Wow. Thank you. Umarım sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir.
ve Türkiye'de de aldığı ilk hediyeyi böyle hatırlar. And then she will remember the first gift. Of course. Oh, and I will also remember. Thank you. Ben de hatırlayacağım, size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sana ve Beşiktaş Kulübü'ne bu röportaj teklifimizi kırmadığın için, ilk röportajınızı da bize verdiğin için tekrar teşekkür ediyoruz. Fatih'e de teşekkür ediyoruz ki bizi tercüme etti. Gerçekten Beşiktaş kariyerinde başarılar diliyoruz. Türkiye'ye, Süper Lig'e hoş geldin tekrardan. Süper Lig again. Thank you. You made the first gift ever with us. Thank you. Thanks to Beşiktaş. Of course. Thank you. Thank you. Efendim, Bein Sports ekranlarında özel yayınımızda Temi Abraham vardı. Türkiye televizyonlarındaki ilk röportajını Bein Sports ekranlarına verdi. Abraham'a tekrar teşekkür ediyoruz ve kariyerinde başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.